asit nedir diye baktığımız zaman yine dışarıdan almamız gereken B9 vitamini aslında. Yine suda çözünen bir vitamin ve bizim besinler yoluyla aldığımız bir vitamin. Vücutta çok önemli işlevlere sahip olan bir vitamin. Alyuvar ve akyuvar hücrelerimizin düzgün üretilmesinde, mesela DNA, RNA sentezinin düzgün bir şekilde yapılmasında, B6 vitamininde de bahsetmiştik. B12 ve B6 ile beraber metilasyon döngüsüne girerek işte homosisteinin düşürülmesinde çok önemli yere sahip. Ama en önemli işlevi büyüme ve gelişmede, özellikle anne karnındaki büyüme ve gelişmede çok önemli olan vitaminlerin başında geliyor. Şimdi folik asit eksikliğinde aslında yorgunluk, halsizlik, saç dökülmesi, işte kramplar gibi durumlar söz konusu oluyor. Yani birebir benim kesin folik asitim düşmüştür diyebileceğimiz bir durum olmuyor. Ama diğer vitaminlere benzer şekilde genel olarak görülen semptomlar bunlar oluyor. Kimler kesinlikle folik asit kullanmalı diye baktığımız zaman en başta hamileler. Hamilelik planlayanlar veya hali hazırda hamile olan kişiler. Çünkü bebeğin sinir sisteminin ve omurgasının düzgün kapanması için son derece önemli olan bir vitamin. Yani eğer folik asit eksikliği olursa bebekte nöral tüp defekt dediğimiz çeşitli anomalilerin oluşması söz konusu oluyor. O yüzden son derece önemli. Bu oluşum, bebeğin bu oluşumu belki siz hamile kaldığınızı anlamadan önce başladığı için aslında hamile olmadan önce başlanması gereken vitaminlerin başında geliyor. Şimdi folik asiti ne kadar kullanmalıyız, hangi dozda kullanmalıyız diye baktığımız zaman piyasadaki formların tamamında 0,4 mg var. Ama ilaç olan formunda 5 mg olan dozu da var. İlaç olan formu nispeten diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olduğu için bazen tercih sebebi olabiliyor. Ama bu 5 mg doz gerçekten vücuda yeten miktardan çok daha fazla bir doz. O yüzden buna doktor karar vermediyse kendi kendimize bu daha uygun diye bu dozu almamamız gerekiyor. Alırsak ne olur diye baktığımız zaman belli yapılan çalışmalarda çok fazla folik asit alınması sonucunda da mesela annede ikiz gebelik riskinin arttığı veya meme kanseri riskinin arttığı gözlenmiş. İşte çocukta astım problemleri, dermatit problemleri veya ilerleyen yaşlarda öğrenmede zorluk gibi durumlar söz konusu olmuş. O yüzden bu dozları eğer doktor önermediyse kendi kendimize kullanmamız gerekmiyor. Bir de tabii bazı kişilerde folik asit eksikliğinin olduğunu biliyoruz. Yani mesela antiepileptik ilaç kullanan kişilerde veya yine oral kontraseptif kullanan kişilerde, bir de mesela romatoid artrit hastalarının kullandığı sülfasalazin etken maddeli ilaçları kullanan kişilerde de folik asit eksikliğinin olduğunu biliyoruz. Ama işte böyle bir durumda dediğim gibi doktorun 5 mg'ı tercih etmesinin kararını kesinlikle doktora bırakmanız gerekiyor. Yani günlük dozun çünkü çok üstünde olan bir doz. O yüzden azını da fazlasını da almamamız gerekiyor. Folik asitin 2 tane formu var piyasada. Bir tanesi direkt folik asit diye geçen formu. Bir diğeri folat formu. Folat formu aktif olan form. Yani vücudun bunu kullanabilmesi için herhangi bir dönüşüme uğramadığı form. O yüzden kısmen biraz daha pahalı. Ama bir de nüfusun yaklaşık %25'inde görülen bir enzim eksikliği sonucu folik asiti bazı kişiler kullanamıyor. O yüzden böyle bir ihtimalin olmasına karşı veya gerçekten böyle bir eksikliğin olduğunu biliyorsak bu kişiler aktif formunu tercih etmesinde yarar var.